Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz mevsiminde oldukça çok yapılan, benim de haftada bir yaptığım, tadına doyamayacağınız, lezzetli mi lezzetli, tencere yemeği olan kıymalı biber dolması tarifim var. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak tarifimde kullandığım malzemeleri saymakla başlıyorum. Tarifimde 20 adet orta boy dolma biber kullandım. Her dolma için 1 tatlı kaşığı pirinç kullandım. Yarım çay bardağı zeytinyağı, 2 diş sarımsak, 2 adet kuru soğan, 2 adet domates, yarım demet maydanoz, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 100 gram orta yağlı kıyma, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon. İlk olarak dolma biberlerimizi hazırlamakla başlıyoruz. Dolma biberlerimizi güzelce yıkadık ve süzdürdük. Daha sonra dolma biberlerin çekirdeklerini ve sap kısmını çıkartıyoruz. Sap kısmını atmıyoruz. Çekirdekli kısmından keserek ve uç kısmındaki kötü kısmını keserek bir kenara koyuyoruz. Bunları dolma biberlerimize kapak olarak kullanacağız. Sizlere tekrar göstermek istiyorum. Sap kısmını sıkıca tutuyoruz. Baş parmağımızla bastırarak delikler açıyoruz ve çekerek çıkartıyoruz. Çıkarttığımız sap kısmını çekirdeklerinden bıçak yardımıyla ayırıyoruz. Ve şöyle kötü görünen kısmını da kesiyoruz. Ve bunları da bir kenara alıyoruz. Biberlerin hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra artık iç harcımızı hazırlamaya başlıyoruz. İç harcı için 2 adet domates kullandım. Domateslerin kabuklarını soyduktan sonra 2 parçaya kesiyorum. Orta kısmında bulunan yeşil ve sert kısmını da temizledikten sonra küçük küçük parçalar halinde domatesleri kesiyorum. 2 adet domatesi de bu şekilde hazırlayarak kenara alıyorum. Daha sonra kuru soğanları doğruyorum. Kuru soğanları da çok ince bir şekilde kesiyorum. İsterseniz rondodan geçirerek suyunu da sıkıp kullanabilirsiniz. Ben bıçak yardımıyla çok ince bir şekilde doğradığım için rondoya gerek kalmadı. Soğanları da doğrayıp bir kenara alıyorum ve maydanozları doğramaya başlıyorum. Çeyrek demet maydanozu ince ince doğruyorum. Pirinçlerin herhangi bir bardak ölçüsü yok. Her dolma biber için 1 tatlı kaşığı pirinç kullandım. Bunları da güzelce yıkayıp süzdürdüm. Pirinçlerin içerisine 100 gram kuzu kıyma koyduktan sonra içerisine küçük küçük doğradığımız domatesleri ekliyoruz. Ve daha sonra kuru soğanları ekliyoruz. Kuru soğanları da ekledikten sonra içerisine yarım demet ince ince kıymış olduğumuz maydanozları ekliyoruz. Tarifimizde 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası kullandık. İç harcına ilk olarak yarısını kullanacağız. Yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası. Kalanını ise sosumuzda kullanacağız. Daha sonra içerisine yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyoruz. Dilerseniz bu aşamada sizler sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine 1 çay kaşığı pul biberi ekliyoruz. 1 çay kaşığı karabiber ekliyoruz. 1 çay kaşığı da kimyon ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyoruz. Sizler içerisine sevdiğiniz baharatlar varsa onları da koyabilirsiniz. Baharatları da koyduktan sonra içerisine 2 diş sarımsağı rendeliyoruz. Dilerseniz küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Sarımsağı da iç harcımızı ekledikten sonra artık güzelce karıştırıyoruz. Bu aşamada isterseniz elinizle de karıştırabilirsiniz, isterseniz kaşıkla da karıştırabilirsiniz. Önemli olan bütün tatların birbirine geçmesi. İç harcımız hazır, dolma biberlerimiz hazır ve artık dolduruyoruz.
Kaşık yardımıyla biberlerin içini doldurduktan sonra biberleri şöyle bir sallıyoruz ve iyice sıkışmasını sağlıyoruz. Bu aşamada biberleri ağzına kadar doldurmuyoruz. Pirinçler piştiği zaman şişeceği için taşmasını istemiyoruz. Daha sonra temizlemiş olduğumuz sap kısımlarını da kapak olarak biberimize koyuyoruz. Böylelikle bu kapaklar biberlerin taşmasını engellemiş olacak, hem de görüntüsü çok hoş olacak. Sizlere tekrar göstermek istiyorum. Kaşık yardımıyla biberlerin içerisine iç harcını koyuyorum ve şöyle sallayarak biberlerdeki boşlukları alıyorum. Üstünü de tepeleme iyice doldurmuyoruz, çok az boşluk bırakıyoruz ve artık kapağını kapatıyoruz. Gerçekten görüntüsü ve tadı şahane oluyor. Eminim sizler de bu tarifi denediğiniz zaman favori tarifleriniz arasında yerini alacaktır. Bütün biberlerin hepsini bu şekilde doldurarak hazırlıyoruz. Biberlerimizi güzel bir şekilde doldurduk ve kapaklarını kapattık. Şimdi sosunu hazırlama zamanı. Sosu için 3 su bardağı suyumuzu hazırladık. Ve içerisine yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçasını koyarak güzelce karıştırıyoruz. Salça suyun içerisinde güzelce özleşene kadar karıştırıyoruz. İçerisinde bütün parçası kalsın istemiyoruz. Suyunu da bu şekilde hazırladıktan sonra artık dolmalarımızın üzerine koyuyoruz. Benim hazırlamış olduğumuz dolma biberin içerisine 3 su bardağı su yeterli geldi. Sizlere bir de şöyle göstermek istiyorum. Dolma biberlerin üzerine çıkmayacak kadar su koyuyoruz. Yani sizlere buradan göstermek istiyorum. Dolma biberlerimizin hizasına bir parmak kalıncaya kadar su koyuyoruz. Kapağını kapatacağız ve bu aşamada diğer kısımlarda buharıyla pişecek. Kapağını kapatıyoruz ve ocağımızı tam ateş yakarak ocağımıza koyuyoruz. Yemeğimiz kaynayana kadar tenceremiz tam ateşte duracak. Biberlerimiz gördüğünüz gibi kaynadı. Ocağımızı yarım ateşe alıyoruz ve tenceremizin ağzını kapatıyoruz. Yarım saatin sonunda biberlerimiz güzel bir şekilde pişti. Çatalı şöyle bir batırıyoruz. Gördüğünüz gibi çatal da kolay bir şekilde batıyor ve içerisinde hiçbir su kalmadı. Tenceremizin ağzını kapatıyoruz ve ocağımızın altını kapatıp şöyle bir 5-10 dakika ilk sıcağının çıkmasını bekliyoruz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan da yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Yemeğimiz 5-10 dakika boyunca bu şekilde dinlendikten sonra artık servis tabağına alıyoruz. Yemeğimizin görüntüsü gördüğünüz gibi oldukça güzel. Tabii ki tadı da muhteşem oldu. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmında da paylaşıyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Servis tabağına dolma biberleri de koyduktan sonra dibinde kalmış olan sosundan biraz da üzerine gezdiriyorum. Davet sofralarınızda sofranızı süsleyecek muhteşem bir dolma biber oldu. Ben dolma biberi yoğurtlu seviyorum. Şöyle üzerlerine güzelce yoğurt gezdiriyorum. Tabii ki bu sizin tercihinize kalmış. Yoğurtlu sevmiyorsanız sade de yiyebilirsiniz. Yoğurt yemeğimizi biraz daha hafifletmiş oluyor, daha da lezzetli oluyor. Sizlere bir de yemeğin iç dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi biberin iç dokusu da oldukça güzel oldu. Dolma biberin iç harcında gördüğünüz gibi hiçbir lapalanma yok. İç harcı gayet güzel ve tane tane oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.